Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Yumak'la Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz bandana modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Bandanamızın nasıl bağlandığını tanıtımda görmüşsünüzdür. Başta nasıl durduğunun tanıtımını yaptım, gösterdim. O şekilde tanıtımı izleyerek, yani resimlerin geçişinde izleyerek görebilirsiniz nasıl başta durduğunu. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model. Ve son zamanlarda oldukça da moda bir model. Herkes de görebileceğiniz bir model. Özellikle yazlığa gittiğinizde yazlıklarda kullanılabilecek şık bir model. Böyle bir günde hemen örüp kullanabilirsiniz. Modeli de oldukça basit. Bandanamızın ölçülerini video içerisinde aşama aşama sürekli veriyorum arkadaşlar. O yüzden hani takip ederseniz sizin için daha kolay olacaktır. Başlangıçtaki zincirimizin ölçüsünün yapıldıkça ki ölçüsü, üzerine gidildikçe ki ölçüsü, hepsinin santim santim veriyorum sizlere. Şimdi bunun için kullandığım malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Ben bambu içerikli bir ip kullandım. Ama koton iplerle yapabilirsiniz. Mesela 330 metrelik bir koton ipimiz var. Cotton Gold olan ipimiz var. O iplikle bu modelimizi çalışabilirsiniz. Daha sonrasında böyle bir buhar vererek, böyle çekiştirerek en son bittiğinde buhar vererek ütüleyebilirsiniz. Ama ütüyü üzerine koymayın arkadaşlar. Sadece buhar verin, böyle elinizde de çekiştirin. Evet, kullanmış olduğum tığımda 2 milimlik bir tığ kullandım. Dediğim gibi ben 230 metrelik bir ip kullandım. Bambu içerikli bir ip kullandım. İnce bir iptir. Ona uygun 2 metrelik bir tığ kullandım. Sizler kullanacağınız ipinizin cinsine göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Eğer hani cotton gold kullanacaksanız 2,5 milimle örebilirsiniz arkadaşlar. Benim ipim ince olduğu için 2 milimle ördüm. 230 metrelik ipten 1,5 yumak kullandım. Sizler hani kullanacağınız metreye göre kaç yumak gideceğini hesaplayabilirsiniz. Evet, videom bu şekilde. Umarım en iyi şekilde anlatabilirim ve sizlere yardımcı olabilirim. Takıldığınız bir yer olursa mutlaka yorumlarda sorun arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınıza da destek olursanız çok sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, bandanamızın yapımına başlıyoruz. 43 santimlik bir zincir çektim. 43 santimlik zincirim 130 tane zincire denk gelmiş oldu. Şimdi tabii benim kullandığım ipim ve tığım farklı olduğu için bu zincir sayısı değişebilir sizlerde. O yüzden santim olarak veriyorum. 43 santimlik bir zincir çektim arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine şöyle bakın, tutuyorum. 6 tane daha zincir çekeceğim. Şuradan tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane daha zincir çekiyorum. Ve şu tutmuş olduğumuz yere bakın, dönüyorum ve trabzanımı yapıyorum. Evet. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle yakınlaştıralım. Bakın, zincirimizi çektikten sonra 6 tane daha zincir çekiyorum ve elime tutmuş olduğum yere trabzanımı yaptım. Şimdi 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye trabzan yapıyorum yine. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye trabzan yapıyorum. Bu şekilde kutucuklar oluşturuyoruz. 3 zincir. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye trabzan yapıyorum. 3 zincir. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye trabzan yapıyorum. Dördüncüye trabzan yapıyorum. Şimdi ben sonda 8 tane olana kadar
kalana kadar bu işlemi yapacağım arkadaşlar. E, Yani hani zincir sayısını nasıl ayarlayabilirim? Benim ipim kalın, zincir sayısını nasıl yapacağım derseniz siz zincirinizi çekin. Yani kaç santimlik istiyorsanız boy ölçüsü tamamen sizin ne kadar uzun istediğinize bağlı. Yani hani ben 43 santim yaptım ama siz hani 45, işte 50, 47, 48 santim gibi yapabilirsiniz. Veya daha kısa yapmak istiyorum derseniz daha kısa yaparsınız ama bu sonra da hani üzerini gittikten sonra bir tık daha küçülecektir. Yani 43 santimle başlıyorsam işte 41 santime düşecektir üzerine döndükten sonra. Onu da dikkate alalım. Yani 1-2 santim bir eksilmeyi dikkate alarak yapalım arkadaşlar. O yüzden siz istediğiniz ölçüde zincirinizi çekin. Çünkü sonda 8 tane ilmeğimiz kalacak. O şekilde kutucuklarımızı ayarlayalım. Sonrasında gelelim. Ben de yapayım. Kaç tane kutucuk yaptım onu da yine sizlerle paylaşacağım. Bu sonda 8 tane olana kadar gelelim. Evet, kutucuklarımı yaptım. Sonda 8 tane zincirim kaldı. Ve 31 tane de kutucuğum oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Hemen bakın yanındaki trabzanıma yanındaki zincirime bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum. Yanındakine yine bir tane daha trabzan yapıyorum. 2 tane kutucuğum oldu. Burada ilk başta kutucuklarımızı birer tane zincirle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın iki kutucuğumuz oldu. Bir zincir. Üçüncü kutucuğumuz hemen yanındakine batıyorum. 3, bir zincir. Dördüncü kutucuğumuz. Beşinci kutucuğumuz. Altıncı kutucuğumuz. Yedinci kutucuğumuz. Ve 8. kutucuğumuz. Evet. 8 tane kutucuk yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Aralarda birer tane zincir çekerek yaptık bu kısmı. Şimdi dönüşümü sağlayacağım. Diğer tarafa dönüşümü sağlayacağım. Bir de burada söylemek istedim. Benim hani zincirlerim tam yetti ama sizlerin hani burada eğer zinciriniz kaldıysa onu kesebilirsiniz o zinciri oradan. Yani fazla kaldı hani ne yapacağım gibi düşünmeyin. Zincirinizi çekin ve tamamlayın. Bu şekilde. Şimdi dönüşümüzü sağlayacağız. Bu tarafa yani diğer tarafından işlemlerimizi yapacağız. O yüzden ne yapıyorum? Yine bir tane zincir çekiyorum. En son yapmış olduğumuz yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Bakın en son batmış olduğumuz 8. kutucuğumuzu yapmış olduğumuz yere bir tane daha battım. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Buraya bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Çünkü burada biz dönüşümüzü sağlamak zorundayız. Bakın burada en sonda 1, 2, 3 tane kutucuğumuz oldu. Yine bir zincir çekiyorum ve buraya daha aynı yere daha trabzan yapmayacağım. Hemen şuradaki trabzanımızın karşı noktasına trabzan yapıyorum. Bakın şu trabzan yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Bu trabzanın karşı noktasına trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir. Trabzanımın karşı noktasına trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Buradaki trabzanlarımızın karşı noktalarına trabzanlarımızı yapıyoruz. Aynı trabzanımızın bakın şurada hemen küçük bir ilmeği var. Bakın görüyor musunuz? Şu. Buna batıyoruz. Yine bir zincir. Bir zincir. Evet. Bu bir zincirlik kısmı tamamladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi geldik buraya. Burada ne yapmıştık? 3 tane zincir çekmiştik. Hemen 3 zincir yine çekiyorum ve şu bağlama noktası yani şuradaki yine trabzanımızın karşısına hemen bir tane trabzanımızı yapıyoruz. Yine 3 zincir. Yine buraya trabzanımı yapıyorum. 3 zincir. Bunun hemen karşısına
trabzanımı yapıyorum. 3 zincir, trabzan. 3 zincir, trabzan. Bu kutucuklarımızı da yine yaparak başa kadar gelelim arkadaşlar. Bakın hep trabzanlarımızın karşı noktalarına yapıyoruz. Evet, başa kadar gelelim. Şöyle de göstereyim bakın. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Burada şöyle 2 tane atlıyorum. Hemen şöyle 3. zincirime trabzanımı yapıyorum. 3 tane zincir çektim. Şimdi dönüşlerde 6 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Dönüşümü sağlıyorum. Döndüm. Yine bu trabzanımızın tepe noktasına trabzanımızı yapıyoruz yine. 1, 2, 3 zincir. Sadece dönüşlerde 6 tane çekeceğiz arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Yine bu trabzanımın tepesine trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Trabzanımın tepe noktasına trabzanımı yapıyorum. Yani bu kutucuklarımız hep aynı şekilde devam edecek. Şimdi sıra başına kadar gelelim arkadaşlar. Sıra başı dediğim yer neresi? Hemen şu kısım. Bu kısma kadar gelelim. Evet, şimdi bu başlangıç noktasına kadar yani şuradaki bir zincirli yapmış olduğumuz kutucuk yerine kadar geldim. Şimdi bu altta bir tane zincir çekmiştik aralara. Bu sırada 2 tane zincir çekeceğim. İkinci zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Yine bakın hemen şu trabzanın tepe noktasına trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Yine bu trabzanımızın tepe noktasına trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Trabzanımızın tepe noktasına trabzanımı yapıyorum. 1, 2 zincir. 2 zincir. Bakın hep 2 zincir çekiyorum. Herhangi bir artırma, eksiltme hiçbir şey yapmayacağım burada. Devam edeceğim. 2 zincir. Her bir trabzanımın, bakın her bir trabzanımın tepesine birer tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yanındakine geçtim. İkili trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. 2 zincir. 2 zincir. Evet, 2 zincirle son trabzanımıza kadar geldik. Şimdi kutucuklarımıza geldik. Bu kutucuklarımız 3 zincirden oluşuyor. 3 zincirle devam ediyorum. Yine bu kutucukların böyle tepelerine batarak ilerliyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir kutucuğumuzun tepesine, trabzanımızın tepesine. 1, 2, 3 zincir trabzanımın tepesine. 1, 2, 3 zincir trabzanımın tepe noktasına batacağım. Şimdi başa kadar yine aynı şekilde kutucuklarımızı yaparak ilerleyelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 4, 5, 6 döndürdüm.
Ve kutucuğumuzu yine yapıyoruz. Evet, 3 zincir. Dediğim gibi sadece buradaki dönüşlerde 6 zincir çekiyoruz. Daha sonrasında hep 3 zincirlerle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yine kutucuklarımızı yaparak başa kadar ilerleyelim. Evet, bakın bu baş noktaya kadar geldim. Şu kısımdayım. Altta ikişer tane zincir çekmiştik aralara bu kutucukları yapmak için. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın hemen yine tepesine, trabzan tepesine bağladım. 3 zincir. Ne yapmıştık? Bakın bir zincirle başladık aralara. Daha sonra 2 zincir çektik aralara ve şimdi de 3 zincir çekiyoruz. Bundan sonra da hep böyle 3 zincir olarak devam edeceğiz. Artık hani buradaki kafesli kısmın zincir sayısına ulaşmış olduk. Herhangi bir artırma, eksiltme hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece 3 tane zincir çekiyorum ve kutucuklarımı yapıyorum. Bu kısım zaten ördükçe kafa kısmını alacak. Kafaya takma kısmını alacak yani. O yüzden böyle örerek devam edeceğiz. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 3 zincir. Evet. 1, 2, 3 zincir. Bakın. Evet, bundan sonrasında burada herhangi bir zincir sayısı artırmayacağız. Burası hep 3 zincir tepelere batacağız. 3 zincir tepelere batarak devam edeceğiz. Şöyle göstereyim bakın. Ne yapıyorum? Burayı yine kafeslerimi yaparak geleceğim bu kısma kadar. Şöyle göstereyim. Bu kısma kadar geleceğim. 6 tane zincir çekip yine dönüşümü sağlayıp buradan aşağıya geleceğim. Buralar hep 3 zincire yine devam edecek ve bu şekilde bu sefer bu kısma geleceğim. Şöyle bu kısma yine 6 zincir çekeceğim. Yine 3'er tane zincirle tamamlayacağım. Döneceğim. Bu kısma geleceğim. Yine 3 zincir derken bu şekilde etrafını döneceğiz ve bunu büyüteceğiz. Büyütürken de burası kafamızın şeklini alacak arkadaşlar. Hani böyle düz devam etmeyecek. Şimdi ben de öreyim. Sizler de örün. Kaç sıra ve kaç santim yaptığımı sizlerle paylaşacağım. O kısma kadar gelelim. Arkadaşlar ben bandanamı hazırladım. Şimdi şu genişlik olarak size ölçü vereyim. Kaç santim yaptım? Bakın 16 santimlik bir ölçüm var. Şöyle birazcık esneteceğim. Evet, 16 santimlik bir ölçüm var. Yine arka kısmı da 16 santim eşit. Hani beraber gittiği için. Ve 16 sıra kutucuk var bu tarafta. 16 sırada bu tarafta kutucuk var. Toplamda 32 sıra kutucuğumuz var. Şu şekilde saydığımızda 32 sıra kutucuğumuz var arkadaşlar. Şimdi İpimizi tabii ki kestik. Onu daha sonra bir iğne yardımıyla gizleriz. Şimdi burada bağcıklarımıza geçeceğiz. Bağcıklarımız için yerler ayırmamız gerekiyor. Böyle işaretleyiciler taktım. Şimdi bakıyorum. Benim tam bu orta noktamdan hemen bakın orta noktam şurası. Şöyle göstereyim orta noktamı. Şurada ilk yapmış olduğumuz ilk trabzan sırasından bahsediyorum. Buradaki çizgiyi devam ettiriyoruz ve tam orta noktasındaki şu trabzanın tepesine işaretleyicimi takıyorum. Bu işaretleyicimi takmış olduğum yeri saymadan geriye doğru geliyorum. Bakın sadece kutucukları sayıyorum. Şöyle tığımla göstereyim. 1,
2 trabzanları, kutucukların trabzanlarını sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. kutucuğa buradan taktım. Şimdi diğer tarafa bakıyorum. Yine buradan da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Trabzanımın tepesine de yine işaretleyicimi taktım. Şimdi buraya kadar olan yerin santimini de yine sizlerle paylaşacağım. Şöyle şuradan itibaren 13,5 santim gibi bir uzunluğumuz var burada arkadaşlar. Yani tam şu orta noktasından takarak, yani şuradan takarak 13,5. Tabii ki bu geriden sayarsanız buradan daha az 12 santim gibi olacaktır. Ben şuradan, çünkü burası daha alçakta kalacak. Ördükçe burası büyümüştü hatırlarsanız. O yüzden. Evet, şimdi başlayacağız. Öncelikle. Evet. Şimdi öncelikle şu taraftan başlayacağız arkadaşlar. Bu tarafta bakın, baş kısmı, tepe kısmı burada, açıklık kısmı burada ve buradan takacağız ipimizi. Buradaki işaretleyicimin olduğu yerden takacağım. İşaretleyicimi de buradan çıkarabilirim artık. Evet. Şimdi burada 39 santimlik bir zincir çekeceğim. 39-40 santimlik bir zincir çekeceğim arkadaşlar. Zincirimi de sayacağım. Şimdi ben çekeyim, kaç zincir olduğunu söyleyeceğim size ölçerek. 2, 3. Evet, zincirimi çektim. 41 santimlik bir zincir çektim ve 120 tane zincirim oldu. Buradaki bu zincir sayısını, yani bu bağcık kısmının uzunluğunu, eğer daha bakın şöyle göstereyim size. Şöyle yukarıya doğru. Şu kadar, kendinden bu kadar bir uzunluğumuz var. Yani bandanamızın uzunluğundan bu kadar daha bir uzunluğumuz var. Eğer aynı eşit sayıda istiyorsanız, yani hani bandanamızla birlikte istiyorsanız bu kısma kadar yapabilirsiniz. Çok daha uzun istiyorsanız artırabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Bunu hani arka kısmından bağladığımızda o arkada sallantılan kısım olacak burası. Yani dediğim gibi o kısmı eğer hani daha uzun isterseniz uzun bırakabilirsiniz. Şimdi 120 tane zincir çektim bu kısma. Şimdi burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Şöyle makasımı da bulayım. Evet, şimdi burada ipimi kesiyorum. Bu burada kalacak. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Zaten bu taraftayım. Bakın şöyle göstereyim. Burada zincirimizi çektik. Şimdi burada da yine aynı şekilde zincirimizi çekeceğiz. Şurada hemen ipimi alalım. Ve ip dağınıklığı oldu. Evet. Şimdi burada da yine bakın işaretleyicimi taktığım yerden şöyle alıyorum. Tığımı takıyorum. Tekrar aynı yere sabitledim. Evet. Şimdi yine diğer tarafta 120 tane zincirim vardı. Burada da yine aynı şekilde 120 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Çekelim gelelim. Buradaki zincirimizi de çektik. İki zincirin de boyu eşit olacak arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Şimdi benim burada hani çekmiş olduğum 41 santimlik zincir 120 zincire denk geldi. 120 zincir çekmiş oldum. Eğer sizin 40 santimlik 41 santimlik zincir sayınız, hani ipiniz kalın olur, daha ince olur, yani hani zincir sayınız tutmayabilir. O yüzden hani bizim için zincir sayısı değil, ölçü daha önemli. O yüzden ölçü de vermeye çalışıyorum sizlere. Şimdi bunun üzerine trabzan olarak ilerleyeceğiz. Şöyle bakın, tutuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. En son çekmiş olduğumuz 120 zincirin üzerine 3 tane daha zincir çektim. Ve 120. zincirime, yani böyle parmağımla tuttuğum yere trabzan olarak batıyorum. Evet, bu zincirimizin üzerine her bir zincirimize bir tane trabzan gelecek şekilde doldurarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle de bir
Düzeltme de yapın mutlaka zincirinizi. Eğri olmasın, düz kısmından ilerleyin. Bakın her birine ikili trabzanlar yapıyorum. Böyle ördükçe sizinle ölçüleri paylaşıyorum arkadaşlar. Bu tabi hani ördüğümüz zaman bu şeritimizde nasıl bedende böyle 1-2 santim bir gibi kısalma olduysa yine burada da ördükçe bir kısalma 1 santim kadar bir kısalma olacaktır. Çünkü toparlamış oluyor. Yani zincir hani daha esnektir ama üzerine gittikten sonra birazcık daha toparlanır örgü. O yüzden böyle bir eksilme olur. Evet. Şimdi bu zincirimizin tamamını şöyle her bir zincirime birer tane trabzan olacak şekilde gidelim. Buraya kadar gelelim. Evet, zincirimizi boylu boyunca trabzan yaparak geldim. Şimdi burada bakın tam yani bandanamızın ön kısmına geldik. Şimdi evet, burada şu başlamış olduğumuz noktaya trabzanımı yapıyorum. Daha sonrasında şu kutucuklarımızın içlerine bakın, şurada bir kutucuk, hemen bu kutucuğumuzun içine bir trabzan, tekrar içine bir trabzan daha yapıyorum. Şu ipi de gizlemek istedim arkada. Daha sonrasında şu trabzanımızın tepe noktasına trabzan yapıyorum. Evet. Geliyorum buraya, buradaki kutucuğuma. Yine içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan arkadaşlar. 1, 2 trabzan. Trabzanımızın tepesine bir trabzan. Kutucuğumuza 2 trabzan. Tepe noktasına, bu trabzanımızın tepe noktasına bir trabzan. Kutucuklar 2 trabzan. Trabzanımızın tepesine bir trabzan. Evet. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğim. Bütün bu kutucuklarımıza şu zincirimizin olmuş olduğu yere kadar geleceğiz. Bu zinciri yine trabzan olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Tam sonuna kadar trabzanla gelelim. Zincirimizin üzerine sonraki sırayla devam edelim. Evet, ben şeritimi, zincirimi de trabzan olarak tamamladım. Sonuna kadar geldim arkadaşlar. Bakın şöyle baş çevresine zincirini tamamladık. Daha sonrasında burada çekmiş olduğumuz o uzun zinciri tamamladım ve şimdi diğer sıraya geçiyorum. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim. Bir tane çektim ben. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Burada 1-2 tane atlıyorum. Üçüncü, bakın, birinci şu dip kısma, yanındakini de atlıyorum. Üçüncü trabzanımın tepesine bir trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Yine 1-2 tane atlıyorum. Üçüncü trabzanımın tepesine trabzan yapıyorum. Bu sırada böyle kutucuklar hazırlayacağız. 2 zincir, 1-2 tane atlıyorum. Üçüncü trabzanın tepesine 2 zincir. 2 zincir çekiyorum. 1-2 tane atlıyorum. Üçüncü trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyoruz. 2 tane atlıyoruz.
Evet, bu şekilde devam edeceğim. Şöyle arkadaşlar, buradaki bütün trabzanlarımın üzerine aynı şekilde kafes olarak devam edeceğim. Daha sonra buradaki bu uzun zincirli kısmı trabzan kısmında yapacağım. En son bitişte görüşelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi benim sıra sonunda arkadaşlar 1 2 3 tane arada boşluğum kaldı. Dördüncüye yani sondakine batmış oldum. Bu şekilde denk gelirse sökmeyin. Böyle atlayabilirsiniz. Hani 2 atlıyorduk ya. Zaten şurada galiba bir tane atlamışım, o yüzden yanlış olmuş. Bir dakika. Evet, bir iki tane atlıyorum. Ben de nasıl denk gelmedi dedim. Evet, bir iki tane atlıyorum. Tamam, üçüncü trabzanımızı yaptık. Ama dediğim gibi eğer hani sonda 3 tane veya bir tane kalırsa onu o şekilde atlayabilirsiniz. Sökmenize gerek yok. Şimdi döndürüyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Şimdi ipimi doluyorum. Bu kafeslerin iç kısmına yine batacağız bu şekilde. Şimdi ipimi doladım, bakın. Batıyorum. Çektim. Tığımda 3 tane ilmeğim var. İkisini çıkarıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim kaldı. Şöyle biraz daha yaklaştırayım, daha net görün. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Tığımdan 2 tane çıkarıyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğim kaldı. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bakın, şu 3 ilmeğim bu tarafta kalacak. Şu 2 ilmeğimin içinden çıkarıyorum. Ve şu anda tığımda 4 tane ilmeğim var. Yani biz bu boşluğa 3 kere batmış olduk arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini şöyle tek seferde topladım. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Şimdi diğer kutucuğa geçeceğiz. Şu trabzan tepelerinde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şimdi geldim bu boşluğa, tekrar batıyorum. Bakın, ipimi doluyorum. Bir zincir çekmiştik. İpimi doladım. Yine 2 tanesini çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Birinciyi battık. İkinciyi batıyorum. Yine 2 tane çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. İpimi doluyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Yine 2 taneyi çıkarıyorum. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Bir zincir çektim. Ve diğer kutucuğa geçiyorum. Yine 2 çıktım. 2 kaldı. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıkarıyorum. 3 kaldı. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıkarıyorum. 4 kaldı. Hepsini tek seferde topladım. Yani dediğim gibi aynı boşluğa 3 kere batıyoruz. Ve bir zincir. Buradaki zincir sayısını 2 de yapabilirsiniz. Eğer hani herhangi bir böyle toplama oluyorsa örgünüzde, yani sıkı olduğunu hissederseniz, bu şekilde bir marullanma olursa burada 2 tane zincir çekebilirsiniz bu aralarda. Evet, şimdi kutucuklarımızın hepsine aynı işlemi yapacağız. Tekrar gösteriyorum. Evet, diğer uca kadar yine bu şekilde yapalım arkadaşlar, tamamlayalım. Sonra bir üst sırayla yine devam edeceğiz. Şöyle göstereyim, bakın. Evet, en son kutucuğumuza geldik. Oraya da yine aynı şekilde yapıyorum. Ve buradan şöyle, bakın, 1 2 3. zincire trabzan olarak batıyorum. Evet, 4. sıramıza geçiyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Şimdi buralarda yine kutucuklar yapacağız bu sırada. Şurada çekmiş olduğumuz, bakın, hani
buraya batıp hepsini toplayıp bir zincir çekmiş olduğumuz alanlar var. O alanlara batarak kutucuklarımızı hazırlayacağız. Hemen şu boşluğa bakın, burası bir zincirlik çekmiş olduğum boşluk. Buraya hemen bir tane trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Sadece dönüşte 5 zincir çektik arkadaşlar. 2 zincir çektim. Yine şuradaki bir zincirlik boşluğa trabzan yapıyorum. Bir zincir, 2 zincir. Yine buradaki bu bir zincirlik boşluğa, yani iki örnek arasındaki alana batıyoruz arkadaşlar. 2 zincir. Bu şekilde kutucuklarımızı hazırlıyoruz. Daha sonrasında son sıramızda devam edeceğiz. Bu sırayı da böyle yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın. Şu sonda batmış olduğumu göstereyim. Sonda zincir çekerek başlamıştık ki bu alt sıraya arkadaşlar. Hemen onun şöyle ikincisine batıyorum ve trabzan yapıyorum. Evet, döndürüyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Döndüm. Son sıramızı yapacağız. Şimdi ipimi doluyorum. Yine bu sıradakinin aynısını yapacağız ama burada 3 kere batmıştık. Burada 2 kere batacağız arkadaşlar. Şimdi ipimi doluyorum. Batıyorum. İki çıkardım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. Topluyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve isterseniz 4 de çekebilirsiniz arkadaşlar. 4 çekelim. Şurada bakın, hemen zincirlerimizin dip kısmında bakın şu trabzanlara toplamış olduğumuz 3 ilmeğimiz var. Bunu alıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Yandakine geçiyorum. Battım. Tığımda 2 tane var. Tekrar batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topluyorum. Bakın, toplayınca 1, 2, 3 tane yan yana ilmeğimiz, boşluğumuz oluşuyor burada tığımızda. 1, 2, 3. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi dolamadan bu 3 tanenin şöyle içinden geçiriyorum tığımı. Alıyorum ve trabzanla kapatıyorum. Evet, bir zincir. Yine yandakine aynı işlemi yapıyorum. Pardon. Evet, 2. Tekrar batıyorum. Tığımda 3 tane var. Topluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sık iğne ile topluyorum. Bu şekilde gözükecek. Bir zincir batıyorum. 2 çıktım. İpimi doladım. Tekrar battım. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Hepsini topluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve bu toplamış olduğum üçlü ilmeğimizin kısmından tığımı geçirdim. Ve buraya sık iğne ile sabitledim. Evet, son sıramızı da bu şekilde yapalım arkadaşlar. Sonra bitmiş haliyle gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve hemen şuradaki, bakın, başlamış olduğumuz 5 zincirimiz vardı altta, zincir kısmımız. Bunu şöyle ikincisine, 1 2 üçüncüsüne şöyle bir trabzan yapıyorum ve bir zincir çektim. Zinciri çekmedim arkadaşlar. Zinciri birazcık kayma oldu. O yüzden zincir kısmını çekmedim. Direkt
pıtırcığımızı yaptıktan sonra zincir çekmeden ipimi doluyorum ve trabzan olarak batıyorum. Böyle daha güzel oldu. Evet, bir zincir çektim ve ipimi burada keseceğim. Evet, şöyle ipimizi de keselim. Bu ipimizi de arka kısmında şöyle gizleyeceğim. İsterseniz tığ yardımıyla, isterseniz böyle iğne yardımıyla gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ilmeklerin aralarından gizleyeceğiz ipimizi. Şimdi ben bu ipi gizleyeyim. Daha sonrasında da bir son halimizde bir gelelim. Evet arkadaşlar, bandanamızın son hali bu şekilde, bitmiş hali bu şekilde. Ben size bitmiş halinin ölçülerini de vermek istiyorum. Bittiğinde hani başladık, o verdiğim ölçülerle başladık ama bittiğinde ölçülerimiz nasıl oldu onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi şuradan itibaren 42 santim gibi bir uzunluğumuz var, bu ana kısmın. Şu şeritimizin şurada başlamış olduğumuz kısımdan itibaren, şuradan yani baş çevresi değil de bakın şurada ayrık olan yerden itibaren 40 santimlik bir ölçüsü var. Şöyle 39. Şöyle tekrar yapacağım bir daha. Başlamış olduğumuz kısım burası. Evet, 39,5 gibi bir ölçüsü var. Genişlik olarak da şöyle bakın 5,5 santim gibi de bir genişliğimiz var. Ölçülerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bitmiş halinin ölçüsü bu şekilde. En iyi şekilde anlatmaya çalıştım. Kolay bir şekilde anlatmaya çalıştım ama eğer hani takılırsanız, anlamadığınız bir yer olursa mutlaka yorumlarda sorun. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bandanımızı da böylelikle tamamlamış olduk. Videomuzun da sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapan herkesin ellerine sağlık. Yapacak olanlara da kolay gelsin diyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.